Kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bal kabağından yapmış olduğum nefis bir el açması börek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle böreğin hamurunu yoğurmakla işe başlıyorum. Bunun için yoğurma kabının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt ve 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı kadar yumuşamış tereyağı, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı kadar da sirke ekledim. Güzelce karıştırdım sıvıları ve şimdi un ilavesine geçiyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edip ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir hamur olarak yoğuracağım. Toplamda kullanmış olduğum un ölçüsü 4,5 su bardağı kadar, fakat farklılık gösterebilir. Lütfen sizler de kontrollü ekleyin. Birazdan hamurun kıvamını göstereceğim. Ve bu tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm ise 100 ml'dir. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru nişasta serpmiş olduğum masanın üzerine alarak güzelce toparlıyorum ve 1-2 dakika kadar tekrar yine yoğurup güzelce topluyorum. Hamurdan toplamda 8 adet beze çıkardım. Hamuru toparladıktan sonra parçalara ayıralım. Avucumuzun ortasında yuvarlayarak yuvarlak beze haline getirelim. İlk yapmış olduğum hamurdan başlayarak yaklaşık bir servis tabağı boyutunda açacağım. Bu böreği yaparken nişasta kullanalım mutlaka, un tercih etmeyelim. Un ile börek açtığımızda daha sert, kıtır bir hale geliyor ama nişasta ile açtığımızda çıtır çıtır olacaktır börekleriniz. Aralarına nişasta serperek bir tabağın içerisine üst üste diziyorum. Nişasta serperseniz yapışmayacaktır. Ve üzerine buzdolabı poşeti veya streç kapatıp bir 15 dakika dolapta dinlendiriyorum. Bu esnada ben de iç malzemelerimi hazırladım. İç malzemesi olarak yarım kilo kadar bal kabağı böyle robottan rende kısmı çektim. Sizler de keskin bir rende ile veya robotunuz varsa da bu şekilde rendeleyebilirsiniz. Ve toz şeker, bir de içerisine olmazsa olmaz ceviz veya fındık, herhangi birini tercih edebilirsiniz. İç malzemesini de hazırladıktan sonra dolaptan aldım artık hamurları ve olabildiğince açabildiğim kadar ince açmaya çalışacağım. Yine açma işlemini yaparken nişasta tercih ediyorum. Bu börek öyle sandığınızın aksine tuzlu bir börek değil. Gördüğünüz gibi içerisinde bal kabağı kullanacağız. Tatlı tabii ki bu da. Hem toz şeker kullanacağız daha da tat vermesi için. Aslında çay saatlerine bile tercih edilebilir tatlı niyetine, öyle söyleyeyim. Şerbetsiz bir tatlı olarak düşünebilirsiniz. Hamuru olabildiğince büyük açtım gördüğünüz gibi sizlerin de. Ve orta kısmına 150 gram eritmiş olduğum tereyağından kaşık yardımı ile gezdiriyorum. Fırça ile sürmüyorum. Sadece kaşık ile yufkanın her tarafına böyle serpiştiriyorum. Daha sonrasında ise rendelemiş olduğum bal kabağından böyle aralıklı olacak şekilde serpiyorum hamurun tüm yüzeyine. Olabildiğince bol şekilde ceviz serpiştiriyorum. Ve daha sonrasında ise 2 avuç kadar da toz şekeri serpiştiriyorum. Yine kendi damak zevkinize göre şeker miktarını birazcık azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Hamurun yüzeyine tüm iç malzemelerini ekledikten sonra tüm kenar kısımlarını bir parmak kadar içeri doğru katlıyorum ve kare şeklini veriyorum. Şimdi ne çok gevşek ne de çok sıkı olacak şekilde rulo halinde katlıyorum.
Hamurun sonuna yaklaştığımız zaman en son kısmını da katlayıp içe doğru, daha sonrasında kendi etrafında döndürerek gül şeklini veriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsinin içerisine alıyorum. Diğer hamurlara da aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum. Hemen hızlıca bir tane daha açmış olduğum yufkanın içerisine bal kabağından serpiştiriyorum. Üzerine yine fındıktan serpiyorum. Daha sonrasında toz şekerini de ilave ediyorum. Tekrar tüm kenar kısımlardan katlayarak rulo halinde sarıyorum. Oldukça kolay bir börek, sizlerin de gördüğü gibi. Hamurunu güzel yoğurduğunuz zaman inanın açmakta hiç ama hiç zorlanmayacaksınız. Bu şekilde yaparak tüm tepsiyi böyle kendi etrafına dolayarak dolduruyorum. Eğer böyle büyük açamıyorsanız hamuru, bezeleri daha küçük alıp daha küçük boyutlarda açabilirsiniz. Örneğin 8 beze değil de 10 beze alabilirsiniz. Tüm tepsiyi ben doldurdum bu şekilde. Hemen dilimleme işlemine geçiyorum. İstediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz böreğinizi. Bu esnada fırını da açtım. 180 derecelik alt üst fanlı ısınmış fırında nar gibi kızara dek pişireceğim. Her fırında pişirme süresi farklılık gösterebilir. Kontrollü pişirmenizi öneririm. Ama fırına vermeden önce aralık katlarına böyle gezdirmiş olduğum tereyağından 2-3 yemek kaşığı ayırmıştım. İçerisine bir adet yumurta sarısını ekledim ve fırça yardımı ile böreğin her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Bu ölçülerden böyle büyük bir borcam, şöyle de küçük bir borcam kadar çıktı. Sadece şu bir kenarı boşluk kaldı. Güzelce kızarana kadar fırında pişirdim. Hemen daha önce dilimlemiş olduğum yerden tekrar dilimleyip sizlere de alıp daha yakından da göstermek istiyorum. Eğer bal kabağını seviyorsanız, farklı lezzetlere açıksanız mutlaka bu tarife de bir verin derim. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve şunları da hatırlatmak istiyorum. Hemen kısaca videomu beğendiyseniz kanalımı da videomu da tüm sevdiklerinizle veya tüm sosyal medya ağlarınızdan da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma ücretsiz abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.